Eğer Demon Slayer'ı sadece animesini izleyerek takip ediyorsanız büyük ihtimalle Rengoku'nun ölümüne sebep olduğu için şu an Akaza'dan ölümüne nefret ediyorsunuz. Ama eğer mangayı da okuduysanız onun adını her duyduğunuzda gözlerinizin dolduğuna ve ona gizliden gizliye saygı duyduğunuza eminim. Bu videoda sizlere Demon Slayer evreninin hem en çok sövülen hem de en çok gözyaşı dökülen karakterlerinden biri olan Üst Ay 3 Akaza hakkında 10 gerçekten bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce açıklama kısmından aktif olduğumuz diğer platformlarda ulaşabileceğinizi ve kanala abone olaraktan bizlere çok büyük destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. İyi seyirler. But a bad day became a bad month, and then a bad year without anyone. No one noticed all the little changes. The happiness fades while the pain replaces. I wish you would step back from the ledge, my friend. I know mistakes were made and they all hurt today, but Akaza'nın vücudunu kaplayan o koyu mavi çizgilerin sadece havalı bir karakter tasarımı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Akaza'nın insan olduğu dönemdeki gerçek adı Hakuji'ydi. Edo dönemi Japonya'sında hırsızlık gibi suçlar işleyenler kollarına çizilen halka dövmeleriyle cezalandırılır ve ömür boyu toplumdan dışlanırdı. Hakuji çok hasta olan babasına ilaç alabilmek için sürekli hırsızlık yapıyordu ve bu yüzden kolları bu sabıka dövmeleriyle doluydu. İblis olduğunda bilinçaltındaki bu suçluluk duygusu dövmelerin tüm vücuduna yayılmasına sebep oldu. Akaza Muza'nın ordusunda eşsiz bir kurala sahip. Kendisi kadınları asla yemiyor. Hatta onlara zarar bile vermiyor. Muzan iblislere kadın eti yemenin onlara çok daha fazla güç vereceğini söylemesine rağmen Akaza bunu yapmayı kesinlikle reddetmiştir. İşin garip tarafı Muza'nın bunu Akaza için tolere etmesi ve onun sırf kendi iradesi ve dövüş arzusuyla üst ay 3 olacak kadar güçlenmesine saygı duymasıdır. Akaza'nın saldırılarına ve o muazzam patlama efektlerine hiç dikkat ettiniz mi? Neredeyse bütün kan iblis sanatı saldırılarının isimleri ve görsel efektleri havai fişeklerden esinlenilmiştir. Bunun arkasında yatan sebep ise oldukça trajik. Nisan olduğu dönemde ustasının hasta kızı olan nişanlısı Koyuki'ye hastalığı iyileştiğinde onunla birlikte havai fişek festivaline gideceğine dair bir söz vermişti. Akaza insanlık anılarını tamamen unutmuş bir iblis olsa da kalbi bu sözü hiçbir zaman unutmadı. Savaşırken kullandığı o efsanevi pusula iğnesi yeteneğinin altındaki şekle hiç yakından baktınız mı? Zemin üzerinde oluşan o mavi, 12 köşeli kar tanesi deseni aslında trajik bir şekilde kaybettiği aşkı Koyuki'nin saçına taktığı kar tanesi şeklindeki tokanın birebir aynısıdır. Akaza'nın tüm gücü ve teknikleri aslında geçmişte koruyamadığı insanlara duyduğu özlemin bir yansımasıdır. Demon Slayer evreninde üst kademe iblislerin çoğu devasa silahlara, tırpanlara veya korkunç büyülere sahipken Akaza neden sadece çıplak elleriyle savaşıyor? Bunun sebebi ustası Keizo'dan öğrendiği Soryu yani mavi ejderha dövüş stiline olan bilinçaltı bağlılığıdır. Akaza iblis formundayken kullandığı çan kırıcı gibi tekniklerin tamamını insan formundayken ustasından öğrenmiştir. Akaza güç için Muzan'a yalvaran zavallı iblislerden biri değildir. Ustası Keizo ve nişanlısı Koike rakip bir kılıç dojosu tarafından sularına zehir katılarak kalleşçe öldürüldüğünde Hakuji tek başına o dojoyu basmış ve tam 67 tane silahlı dövüşçüyü çıplak elleriyle kelimenin tam anlamıyla paramparça etmiştir. Muzan olay yerine acaba burada hangi iblis katliam yaptı diye düşünerek gelmiş ancak bunu yapanın sıradan bir insan olduğunu görünce şok olmuş ve ona kendi kanını zorla enjekte etmiştir. Akaza ve Üstay 2 doğum arasındaki o gerginliği fark etmişsinizdir. Bu sadece bir rütbe kıskançlığı değildir. Doğuma kadınları yemeyi çok seven ve hiçbir duygu kırıntısı barındırmayan sapkın bir iblistir. Akaza ise geçmişinden kalan o onur kodu yüzünden Doğuma'nın varlığından kelimenin tam anlamıyla iğrenir. Hatta üstü olmasına rağmen toplantılarda Doğuma'nın suratını parçalamaktan hiç çekinmez. Rengoku Savaşı'nda da net bir şekilde gördüğümüz gibi Akaza karşılaştığı güçlü rakiplere saygı duyar ve onları öldürmek yerine iblis olmaya davet eder. Çünkü onun felsefesinde bu kadar emek verilmiş ve mükemmelleştirilmiş bir bedenin yaşlanarak, hastalanarak veya çürüyerek yok olması bir günahtır. Zayıf insanlardan nefret etmesinin sebebi ise aslında geçmişte sevdiği insanları koruyamayacak kadar zayıf olan kendi insan formuna duyduğu öfkedir. やはりお前は鬼になれ長次郎
Manga okuyanların çok iyi bildiği bir gerçek var. Akaza, Giyu ve Tanjiro olan efsanevi dövüşünde kafası kesilmesine rağmen ölmeyi reddetmiş ve aynı Muzan gibi kafasını yeniden oluşturmaya başlamıştır. Bu Demon Slayer evreninde bir iblisin ulaşabileceği en tepe noktalardan biridir. Sırf dövüşmeye ve güçlenmeye olan takıntısı yüzünden boynu kesilme zafiyetini bile aşmayı başarmıştır. Ve geldik en can alıcı noktaya. Peki bu kadar yenilmez olan Akaza'yı kim yendi dersiniz? Tanjiro mu? Giyu mu? Hayır. Akaza'yı yenen tek kişi yine Akaza'nın kendisiydi. Kafasını yeniden oluşturduğu sırada Koyuki'nin ruhu ona ulaşır ve tüm anıları yerine gelir. Korumak istediği herkesin çoktan öldüğünü ve asıl nefret ettiği o zayıf kişinin kendisi olduğunu fark ettiğinde en güçlü saldırısını kendi üzerinde uygulayarak intihar eder. O, iblisliği kendi iradesiyle terk eden nadir karakterlerden biridir. Akaza hakkında anlatabileceğimiz daha birçok şey olsa da bugünlük süremizin sonuna geliyoruz. Akaza veya başka anime karakterleriyle ilgili daha fazla video için bizleri takip etmeye devam edebilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.